Bu gördüğünüz Sibyl'dir. Windows programlama. Tam yaklaşık 2000 sayfa kalın bir kitap. Ki bunu daha da gelişti yazılım. Bir sürü şey. Bir yazılım için bu kadar kitap yazılmış. Eskide C vardı. Daha sonra C++ oldu. Aradaki fark ne? DOS'la Windows arasında. DOS kavramı yalnızca tek CPU var. Büyük RAM var. O zaman RAM'ler küçük. Bilgisayar hızları da yavaş. Dolayısıyla tek bir işlem yetiyor mesela. IBM'in ilk patronu demiş ki dünyaya 5 tane bilgisayar yeter. Başka ihtiyaç yok. Çünkü mantalite, bakış açısı. Daha sonra piyasaya bile personel computer bile yapmamış. Windows'a vermiş. O Windows yazılımıyla dünya devi olmuş. Aynı şekilde bu algılama apayrı bir şey. Amerikan Patent Ofisi'ndeki adam demiş artık icat edilecek bir şey yok demiş 1900 yıldan sonra. Ondan sonra ne kadar şey icat edildi. Aslında teknik olarak manyetik kuvvet ve şey olarak yeni bir şey icat edilmedi. Elektrik biliniyordu. Manyetik kuvvet biliniyor. Bunları şekillendirerek derinle işleye bir uygarlık oluştu. Yani temelde baktığımız zaman manyetik kuvvet bir defter, elektrik kuvveti bir kalem, bilgi yazıyorsun. Değişiklik yani fark yaratıyorsun. Madde oluşuyor, işte mekan oluşuyor. Orada ne oluşuyor? İşte canlı oluşuyor. Canlıların organizasyonu bilmem ne. Her şey bir bilgi. Bilginin artması. İşte bu Windows, gördüğünüz Windows ve DOS arasındaki fark. Şimdi bu zaman ve mekan kavramını anlama konusunda güzel bir örnek. DOS'ta her şey bir adım ediyor ama Windows'a geldiği zaman programlamada Windows bile şaşırmış. Bu ne oluyor? Yani Microsoft kendi bulmamış bu fikri. Ve biz de programlama olarak da büyük bir algı şeyine düştük. Ulan programlamayı biliyorsun ama Windows nasıl yazılıyor? Burada çoklu sistem var. Yani bir şey çok alanlara bölerek mekanlar oluşturarak aynı anda sanki bir şey oluyormuş gibi hissi veriyorsun. CPU çok hızlı çalıştığı için. Yani her pencere açtığında Windows bir program çalışıyor. Yani ana bir program var ve onlara bölümlere ayrılıyor. Tıpkı zaman gibi. Zaman tek boyutlu, tek hareket olmasına rağmen mekan o zamanı parçalara böldüğün zaman bir Windows gibi bir mekan oluşturuyor. Ve o bizim beynimizde yarattığımız bir şey mekan. Zaman zaten bir sıralamadır. Fiziksel bir şey değil ama mekan da fiziksel bir şey değil. Şimdi zaman bir seçmeye, alt küme kavramına, bir sıralama, bir yöne dayanıyorken mekan veya yani çoklu sisteme dayanıyor. Ve onu biz anlamlandırıyoruz. Tıpkı bilgisayardaki renklerin değişiminde sanki hareket oluyormuş gibi. Yani bu Windows kavramının işte C++'la C arasındaki mantık farkı mekanla zamanı da yaratmış oluyorsun. Bu fark, yaratma farkı enerjiyi de oluşturuyor. Yani çok dilli konuşma, çok bakış açısı. Mesela Lazistan'da ilk kabak yetiştiriliyor. Karpuz bilmiyorlar mesela. Karpuz gelmiş, kadına getirmiş adam eve. Karpuzu kesmiş, kırmızıları ineğe vermiş. Diğerisini akşama kadar pişiriyor. Pişmiyor karpuz. Hocasına geliyor, azarlıyor. Ya nasıl kabak aldı? Sabahtan akşama kadar pişiriyorum, pişmedi. Yani buradaki algı meselesi. Gramofon mesela. İlk gramofonu buldukları zaman yani gramofon dediğim titreşim, ince iğne ses çıkarıyor. Yani tamamen mekanik bir şey. Ama insanlar sanki ufak adamlar var, onlar konuşuyor zannetmişler. Aynı şekilde bir adam çıkıyor, bir satranç oynayan makine yaptım diyor. Halbuki içine adam yerleştiriyor. Üsttekinin aynısı kopyası var. Oradan adam satranç oynuyor. Herkes yeniyor. Wow, ne biçim gelişmiş makine. Ama bugün geliyorsun onun hayali gerçek olmuş. Makineler insanları yeniyor ve insanlar satrançta yenemiyor makineyi. Bu şekilde algılamayı değiştirmek lazım ve bu 0-1 kavramı mekanik akıl arasındaki farkı da oluşturuyor. Mekan seçme ve kıyas karşılaştırmadan oluşuyor. 1-0 bugün bilgisayar onunla oluşuyor ama kuantum şeyine gelince ölçü. Ölçü sayı sistemi oluyor. Yani akıl ölçü, fiilden geliyor. Düşün 2000 sayısını düşünelim. Eğer ikilik sisteme yazarsan 2024. Dolayısıyla 1'e yakın çok sayı. Ama onluk sayı sistemine göre 10.000 değil. 2000 yani 5'te 1 sayıya düşüyor. Dolayısıyla bütün akıl
bütünü temsil ediyor ve oran, ölçü. Dolayısıyla mekan bir ölçü olduğuna göre yani açı aslında. Zaman, yön, re. Geçen videoda da bahsetmiştik. Yani Oklit geometride küresel geometriyle düşünme. Ortada zamanın çoklu bölümü, Windows gibi. Yani onu biz beynimizde yaratıyoruz ve fiziksel olarak da bu oluşuyor. Yani bilinçle dış mekanla bizi yaratıyoruz gibi böyle bir kuantumda var ama biraz daha farklı bir mesele var burada. Yani bunu anlatmak biraz zor. Yani o zaman kavramı ile mekan kavramını aşmak için biraz da teknolojik ilerleme gerekiyor belki. Yani entropiyi geri çevirecek bir yapı, mesela çekim kuvveti veya biyolojik kuvvet, karanlık madde gibi şeyleri de kullanırsak zaman kavramı ortadan kalkar. Çünkü geri çevirme olayı olabilir entropiyi. Mekan kavramı da işte kuantum dolanıklıkla aşılabiliyor. Dolayısıyla ortada bir değişim dışında bir şey kalmıyor. Gerçekte de öyle yani. Yalnızca değişim var. Yani bu değişimde bir düğüm noktaları var. Bir statik sistem, inşaat mühendisi olduğu için statik sistem düşünelim. Düğüm noktalar ve onlar arasındaki düğümler mantık sistemi gibi düşün seçme. Onların arasındaki ilişki, bağ ve niteliği nedir? Akıl oluştur. Akıl fiilden oluşan bir şey. Mesela sonsuzluk kavramı da öyle. Mesela sonsuzluk diye bir şey yok. Nedir? O fiillerle ona yansıtıyorsun. Sayı sonsuza kadar gidiyormuş gibi. Dolayısıyla akıl bir network olarak, bir ağ bütünü ve toplumsal bir şey olarak, toplumdan alınan bir ortak denge olarak ele alacağız. Mantığı ise seçme. Seçme ve sıralama. Bu iki kavramı düşündüğümüz zaman bugünkü sayı sistemine şeyi de yansıtmamız lazım. Farkı da yansıtmamız lazım. Farkı yansıtınca bir mekanlar oluşuyor. O mekanlarla çoklu aynı anda işlem yapabilme yeteneği ve böylece aklı makineye aktarabilme imkanı doğacak. Bu makineye aktarmayla ilgili teknolojikte kapı açılırsa galaktik uygarlık ve zaman mekanı aşma yolu da açılabilir. Tabii bu ana programcının iznine bağlı. Yani bu yaratıcı, Tanrı bunu kopyalamışsa, yani izin vermişse veyahut da biz o izni koparabiliyorsak açacağız. Şimdi bu tabii yine felsefeye giriyor. Evrende bilinç var mı, yaygın mı meselesine giriyor. Yaygın olabilir de az da olabilir. Yani o hepsi olasılık. O bizim niyetimiz veya ana sisteme, ana hedefe hizmet etmekle alakalı bir şey. Yani biraz kesin olarak da söylememek lazım. Yani inanç meselesine